Tam bir Alman disiplini var evde. Muazzam. Gerçekten muazzam. Terzi kendi söküğünü dikemez. Gerçekten de dikemiyormuş. Yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Bütün evin duvarlarını boyamak. Bir tane de şurada iz bırakalım size. Ay ne kadar tatlı oldunuz. Gerçekten çok rezil bir durum vardı son gün. Yalnız biraz dikkatli boyarsanız o geçişlerde sertlik oluşturdunuz şu an. İşten arkanızı döndüğünüz anda hemen hançeri yiyorsunuz. Herkese merhaba. Bu hafta Sevim Hanım'la birlikte evimize yaptığımız tadilatlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu videoda boya imalatından bahsedeceğim ve bununla ilgili harcadığımız miktarları, harcadığımız işçilik ücretlerini, boyayı ne kadar aldığımız ve hangi boya markasını tercih ettiğimizde yine bu videoda sizlere aktaracağım. Tabii biz evimizde pek çok aslında tadilat yapıyoruz. Özellikle mutfak dolaplarını bir beyazlatma operasyonu yaptık. Onun dışında televizyonun arkasında bir niş bölümümüz var ve tabii ki ada yapımı ve birkaç mobilya aksamı daha var. Tabii tüm bu süreçte de iç mimar Seda Hanım bizlerle birlikteydi ve tüm tasarımlar zaten ona ait. Bu videoda yine tasarımlarından da bahsedeceğim Seda Hanım'ın ve bizim uygulama aşamasındaki sürecimizden de bahsedeceğim. Oldukça eğlenceli bir video oldu. Hadi gelin videoya geçelim. Bildiğiniz gibi boya kalemi gerçekten bir ev için çok önemli ve oldukça da aslında kritik bir seçim süreci. Çünkü boya aslında evin ana teması gibi bir şey. Yani bütün diğer objeler boyayla bir bütünlük yakalamak zorunda. Yani laminanttan seramiğe, mutfak dolabına kadar her şey aslında boyayla bir bütün içinde olmak zorunda. Tabii biz boya sürecine girdiğimizde işin bu kadar açıkçası maliyetli olacağını da bilmiyorduk. Çünkü yani eskiden bilirsiniz yani bundan çok eskiden de değil. Birkaç yıl öncesine kadar işte 1000 liraya malzeme dahil boya yapıyorlardı. Ama şimdi kesinlikle hiç öyle değil. Özellikle işçilik fiyatları da çok yüksek ve malzeme fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Ha bu arada yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Sağ üst köşede bir link bırakıyorum şu anda. Güncel işçilik ve malzeme fiyatlarını o videoda görebilirsiniz. Tabii o video sadece kanal üyelerine özel. Dolayısıyla kanala katıl butonuna tıklayarak da kanal üyesi olabilir ve ayrıcalıklı videolara da erişebilirsiniz. Şimdi devam edelim hiç konuyu bölmeden. Dediğim gibi tasarımlarla başlamak istiyorum. Çünkü biz Seda Hanım'ın tasarımlarına bayıldık. Hala aklımda kalan bir kitaplık bölüm var. Yani biraz pahalıya mal olduğu için yaptırıp yaptırmama konusunda kararsızız. Onu da videonun ilerleyen bölümlerinde ekrana getireceğim. Ve gerçekten efsane bir kitaplık. Ama tabii biraz da maliyetli. Ama genel olarak söylüyorum Seda Hanım'ın tasarımlarını gerçekten çok beğendik. Tabii uygulama aşamasında bir takım değişiklikler yapıyoruz. Yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii bunlar için de Seda Hanım'dan tek tek azar işiteceğimi de biliyorum. Ama yine de olabildiğince tasarımlara sadık kalarak tadilat işlemlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi duvarların rengini nasıl seçtik? Bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi duvar rengi gerçekten en önemli seçimlerden biri. Az önce de dediğim gibi işte yer döşemesiyle uyumu, mutfak dolaplarıyla uyumu, hatta diğer mobilyalarla uyumu dahi bir etken oluyor. Yani dolayısıyla çok zıt ya da çok iddialı bir şey denemek evet biraz risk. Eğer öyle bir şey deniyorsanız gerçekten bunu bir iç mimarla tasarlayarak ilerletmelisiniz. Ama hani biraz daha böyle çok risk almayayım renkleri de vardır ya. Özellikle müteahhitlerin yani bir müteahhitten daire alıyorsanız o rengi bilirsiniz. Yani sarımtırak böyle bir hatta tam olarak rengin adı da kumbeci rengidir. Yani o Marshall kumbeci rengi direkt müteahhit rengidir. Müteahhit boyası. Dolayısıyla tabii benim de gözüm açıkçası hep evde bir sarımtırak bir rengi arar. Yani hani ona alışmışım sonuçta. Dolayısıyla burada daha farklı bir renk tonu seçtik. Tabii seçerken de Seda Hanım'ın önceden bizim için hazırladığı renderlar vardı. Dolayısıyla bunlara bakarak ilerlediğimiz için de hani seçim aşaması bizim için biraz daha kolay oldu. Tasarımları beğendikten sonra Seda Hanım'la birlikte gittik. Rengimize birlikte Kartela'dan karar verdik. Tabii Kartela'dan karar verirken de hem gün ışığına baktık hem kapalı alanda baktık. Yani her açıdan da değerlendirdik. Seda Hanım'a buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Evin hali hazırdaki mutfak dolapları bu arada antrasit rengiydi. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Tabii Sevim Hanım bu durumdan çok memnun değil. Mutfak dolaplarını beyaz istiyor ve taç ve baza bölümlerini de yani taç ve etek bölümlerini de ahşap olmasını istiyorduk. Tabii istiyorduk dedim fark ettiyseniz. Sevim Hanım'ın düşüncelerini kendiminkiymiş gibi benimsemek evet sanırım bu işin kuralı bu. Tabii buradaki hem beyaz renk hem de ahşap rengi duvarların boyasını seçerken bizim için risk oluşturacak renkler değildi. Bu iyi haber. Ancak Seda Hanım'dan ilk tasarımlar geldiğinde özellikle çalışma odasındaki duvar boyası renginin bir tık koyu olup olmadığı konusunda endişelerimiz oluştu. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Bu arada bir tık kelimesini vurgulamak istiyorum. Hem iç mimarların hem de grafikerlerin gerçekten nefret ettiği bir söz herhalde. İşte bir tık rengi açalım, bir tık logoyu büyütelim. İki meslek dalı da bir tık kelimesinden ciddi anlamda nefret ediyorlar. Neyse konuya dönüyorum. Dediğim gibi ben alışmışım sarımtırak bir renk görmeye duvarlarda ama bu projede yani bu proje derken bu tadilatta griye çalan bir renk belirledik.
Tabii aslında Winter Garden projesinde belki hatırlayacaksınız. Orada da yine griye çalan bir renk seçmiştik ve gerçekten efsane bir tasarım ortaya çıkmıştı. O da yine Seda Hanım'ın tasarımıydı. Yani burada da aslında Seda Hanım yine bizi griye ikna ederek aslında kendi imzasını da atmış oldu çaktırmadan buraya da. Az önce de dediğim gibi Cartela'dan renk seçimini yapmaya gittik Seda Hanım'la beraber. Hem karanlık ortamda hem gün ışığında nasıl göründüğüne tek tek baktık ve en sonunda da Marshall'ın tütsü rengine karar verdik ana tema için. Yani duvar boyaları için Marshall'ın tütsü rengi bizim ilk rengimiz, ana rengimiz olacaktı. Tabii tasarıma göre özellikle çalışma odasında ve yatak odasındaki taşıyıcı sistemde yani kolon ve kirişlerde farklı renk kullanacaktık. Bunun için de şu an ekranda gördüğünüz kodlu boyayı tercih ettik. Böylece tasarımdaki kadar koyu bir renkten ziyade tütsü renginin böyle biraz daha koyusu gibi bir renk seçmiş olduk. Bu arada evin rengine karar verirken tabii her zaman iç mimarla çalışmak pek mümkün olmayabilir. Bunun için de yapay zekayı kullanabilirsiniz. Bu konuda iki yol var ve bunları size izah edeceğim. İlk olarak Google Bard'dan bahsetmek istiyorum. Artık günümüzün kurtarıcısı haline gelen Google Bard bu konuda sizlere yardımcı olabilir. Doğru soruları sorarak güzel önerileri almanız mümkün. İşte benim denediğim ve güzel yanıtlar aldığım sorularım şunlar. Merhaba, evimi şu kodlu boya ile boyatmak istiyorum. Sence buna uyumlu renkler hangileri? Ya da bu rengi işte bir kod yazarak duvarlarında kullanacağım ancak TV arkasını daha koyu bir renk tercih etmek istiyorum. Sence hangi renk uygun olacaktır? Lütfen kod ile cevap ver tarzında sorular yönelttiğinizde Google Bard size çok güzel yanıtlar veriyor. Eğer istediğiniz yanıtları alamazsanız soruları daha detaylı bir şekilde Google Bard'a yeniden sormayı deneyebilirsiniz. Şimdi ikinci yoldan bahsedeceğim. Bunun için ilk olarak bir ana rengi belirlememiz gerekiyor. Yani örnek veriyorum işte Marshall'ın tütsü rengini kullanacağım. Evet, bu bizim ana rengimiz. Hemen imagecolorpicker.com'a gidiyoruz. Aşağıya linkini bırakıyorum zaten. Ve buradan bu rengin kodunu öğreniyoruz bunun fotoğrafını yükleyerek. Bunun kodunu öğrendikten sonra da yine aşağıda linkini bıraktığım adrese gidiyoruz ve bu kodu giriyoruz. Sonrasında ise yapay zekaya süreci bırakıyoruz ve yapay zeka bize birkaç alternatif veriyor. Yani burada 4'e kadar alternatif alabiliyorsunuz ve bu tonları kullanmanızı öneriyor aslında. Tabii yine de seçim sizin ve her zaman dediğim gibi bir iç mimarla çalışmak gerçekten bu konularda daha da garanti bir yol. Peki ben neden Marshall boya tercih ettim? Öncelikle web sitemin düzenli okuyucuları biliyordur mutlaka bu konuyu. Royal Plaza projesini en son Jotun'la Marshall arasında kalmıştım. Son anda karar değiştirmiştim. Dolayısıyla Marshall boyayı gerçekten beğeniyorum ve zaten Winter Garden projesinde de yine Marshall boya tercih etmiştim ve çok memnun kalmıştım. Bu nedenle burada da Marshall boyayı tercih ettim. Yalnız diğer markalar da gerçekten çok iyi. Filli olsun, Marshall olsun, Jotun olsun gerçekten çok iyi markalar. Zaten YouTube'da da bir anket yapmıştım ve orada da en iyi 3 boya bunlar çıkmıştı. Orada tabii yanlış hatırlamıyorsam Jotun biraz daha öndeydi. Biraz değil, bayağı öndeydi Jotun. Ancak ben bu projede Marshall tercih ettim. Bu arada Winter Garden projesinde de Marshall'ın buz saçı rengini tercih etmiştim. Ekranda görenler birazdan yoruma soracaktır. Yoruma sormalarına gerek kalmadan buradan yanıtlamış olayım. Gerçi yorum bırakmanız iyi bir şey. Yani YouTube'un algoritması diyor ki evet bak buraya işte çok yorum bırakılıyor, çok beğeni alıyor. Dolayısıyla bu videoyu daha çok öneriyor. Dolayısıyla evet, sorularınıza yanıt vermiş olsam da en azından aşağıya yorum bırakarak veya beğen tuşuna basarak bana destek verebilirsiniz. Bu arada şöyle de bir ayrıntı var. Yani evet, evinizde herhangi bir marka boyayı tercih edecek olabilirsiniz ama permolit diye bir gerçek var bizim ülkemizde. Yani tavan boyası denince permolit akla geliyor. Ben burada Marshall'ın boyasını aldım ilk olarak tavan için ve elimizdeki boya bittikten sonra ustam dedi ki ya bana ne olur permolit getir. Çünkü benim elim ona alışmış. Yani ülkemizdeki ustalarımız biraz daha permolitten çok daha memnun. Oysa ki diğer markalar işte Marshall gibi markalar özel katkılarla belki boyayı çok daha iyi ve kullanışlı hale getiriyorlar ama ülkemizde bir permolit alışkanlığı var. Yani tavan boyası denince gerçekten de permolit akla geliyor. Dolayısıyla ben Marshall'la başladım tavanları boyamaya, permolitle devam ettim. Benim için bir fark yok. Benim gözüm de farkı ayırt etmiyor ama ustalar için gerçekten farklıymış. Gelelim işçilik konusuna. Burada şöyle bir manşet atmak istiyorum. Terzi kendi söküğünü dikemez. Gerçekten de dikemiyormuş. Ben burada kendi aslında sürekli olarak çalıştığım projelerimde Kamil Usta ile görüştüm ve Kamil Usta beni Tuncer Usta'ya yönlendirdi. Tabii Tuncer Usta ile biz tanışmıyoruz. Sonrasında Tuncer Usta ile çok cüzi bir fiyat pazarlığımız oldu. Yani çok fazla pazarlık etmedim ki halbuki onun verdiği fiyatın çok çok aşağısını verenler vardı ama Kamil Usta referans olduğu için açıkçası çok sorgulamadım durumu. Yani çünkü iyi bir iş istiyorum, düzenli bir iş istiyorum ve temiz çalışmasını istiyorum. Bu nedenle de Kamil Usta'da referans olduğu için hiç sorgulamadım neredeyse. Diğer fiyatlar 2-3 bin lira bandında gezerken, bu arada benim evim 2+1 bir ev, 110 metrekare. Diğer fiyatlar 2-3 bin dolaylarında gezerken Tuncer Usta'nın fiyatı 4.000 liraydı. Yine de biz bu fiyat üzerinden Tuncer Usta ile anlaştık. Boya işi yani diğer inşaat kalemlerine göre daha basit bir iş. Evet, incelikleri var kesinlikle ama hani
birbirimizi kandırmayalım. Sonuçta daha basit bir iş. Ama yine de prensibimi bozmadım ve ilk gün evden hiç ayrılmadım. Çünkü şunu biliyorum, yani iş nasıl başlarsa, işin başlangıcını nasıl verirsiniz, iş kesinlikle öyle devam eder. Yani en azından başlangıçta sınırlarınızı ve isteklerinizi koymanız gerekiyor. Tabii benim de bir yandan da işlerim var, yani evden de ayrılmam lazım ama ilk gün hiç ayrılmadım evden ve şunu söyleyebilirim, gerçekten evde bir Alman disiplini vardı. İşte prizlerin etrafı çevrilmiş, gerekli prizler sökülmüş, işte süpürgeliklerin etrafı bantlanmış ya da ne bileyim işte mutfak dolapları tamamen örtülmüş, avizeler örtmüş gibi. Yani şu an hatta ekranda da göreceksiniz. Ve eşyaların hepsi örtülmüş, yerler tamamen örtülmüş. Yani dediğim gibi tam bir Alman disiplini var evde. Muazzam, gerçekten muazzam. Tabii ikinci ve üçüncü gün ben evde duramadım. İkinci günü zaten çok hakim de olamadım. Üçüncü gün aniden eve geldim. Eve geldiğimde karşılaştığım manzara gerçekten beni şok etti. Çünkü Alman disipliniyle başlayan iş Tanzanya disipliniyle devam etmiş. Kesinlikle ırkçılık yapmıyorum şu anda. Google Bar'da sordum ve en disiplinsiz ülkeler hangileri diye Tanzanya önerisini verdi. Dolayısıyla yani eve geldiğimde yerlerde örtü yoktu. Hiçbir yere bant çekilmemiş. Hiçbir yerin üzeri örtülmemiş. Sadece eşyalarımın üzeri örtülmüştü. Rezil bir durum vardı ve gerçekten canım çok sıkıldı. Tabii Sevim Hanım'la birlikte eve gelmiştik. Evi görsün diye hani onunla beraber gelmiştik ve hani artık olan olmuştu. Biz de hani eğlencemize baktık. İşte duvarları boyadık. Biraz fotoğraf çekindik. Biraz eğlendik. Ama gerçekten çok rezil bir durum vardı son gün. Çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Bütün evin duvarlarını boyamak. Bayağı yordu beni. Ama bitmek üzere arkadaşlar. Evet, ne güzel bant falan da çekmişsin Sonradayız. Evet. Niye çektin o bandı? Çünkü şuraya damlarsa ve burayı tinerle temizlersek zarar verebilir elektrik hatlarına. Bu sebeple oralara bant çektim. Ama yeni damlamız problem değil. Onlar temizlenebilir. Nurgül sürecinin ardından artık duvarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Emirhan Bey de yardımcı olursa bugün evi bitiriyoruz. Ama Emirhan Bey'in yardımcı olması gerekiyor. Evet Emirhan Bey, neler yapıyorsunuz böyle? Bizim çalışma odamız. Çalışma odamızın duvarlarını ayarlıyoruz şu an. Ya. Evet. Burada biz çalışacağız. Şurada çalışma masamız var. Şurada kütüphanemiz var. Kütüphane biraz küçük olacak çünkü Sevim Hanım'ın kitabı yok. Sadece benim kitaplarım var. O yüzden de hani çok büyük kütüphaneye ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Çünkü Sevim Hanım çok fazla TikTok'tan vakit ayırabilecek misiniz kitaba? Gerçekten merak ediyorum Emirhan Bey. Yorucu oldu mu evin tüm duvarlarını boyamak? Hem nasıl? Ya. Evet. Gerçekten yorucu bir süreç olsa gerek. Bak elime. Bir tane de şurada iz bırakalım size. Ay ne kadar tatlı oldunuz. Yalnız biraz dikkatli boyarsanız. O geçişlerde sertlik oluşturdunuz şu an. Evet. Daha soft ilerleyelim. Neyse ustamız var Allah'tan. Ustamız bizim hatalarımızı toparlar artık. Çok güzel, çok güzel. Yani işin başında durmayınca böyle oluyor. İnşaat sektörünün aslında genel durumu bu şekilde. İşten arkanızı döndüğünüz anda hemen hançeri yiyorsunuz. Dolayısıyla bu yüzden hep bastırıyorum aslında. Yani şantiyelerde, normal inşaatlardan bahsediyorum şu an. Yine güvenlik konusunda çok az değineceğim. Bütün videolarımda değindiğim gibi. Şantiyelerde mutlak suretle tam zamanlı şantiye şefi olmak zorunda ve bütün imalatları takip etsin diye. Çünkü müşteriler bir mal satın alırken her zaman en iyisini almak için alıyorlar. Dolayısıyla da müteahhit firmalar en iyi malı, en iyi hizmeti teslim etmek zorundalar. Yani kaba inşaatın da en iyisi, demirin de orada işte işçiliğinin en iyisi, betonun da yerleştirilmesinin en iyisi, kapının da işçiliğinin en iyisi, boyanın da işçiliğinin en iyisini hak ediyorlar. Çünkü kimse kötü mal satın almak istemez. İnsanlar emekli maaşını biriktirip bir tane ev alıyorlar. Her şantiyede bir şef, yine bu videonun da sloganlarından biri olsun. Dediğim gibi yani kan beynime sıçradı o gün ama artık yapacak da bir şey yoktu. Onlar biraz temizlediler. Onlar gittikten sonra ben temizlikçi ablalardan rica ettim. Onlar tamamen evi temizlediler ve ev normal bir hale geldi. Gelelim maliyetlerime. Marshall tütsü rengi boyanın kovasını 1575 liradan satın aldım. Bu satın almayı 14 Ağustos 2023 tarihinde yaptım. Marshall beyaz tavan boyasının kovasını 420 liradan aldım. Bu koyu renk boyayı da galonunu 350 liradan aldım. Ve şu anda ekranda zaten diğer malzemeleri de görüyorsunuz. Hangi malzemeyi ne kadar aldıysam hepsini görüyorsunuz. Yani bir ev boyatmak için aslında bu malzemelere ihtiyaç var. Ve bunlara harcadığım para 5150 lira diyelim yuvarlak. 5200 lira diyelim hatta yuvarlak. 4000 lira da bunun işçiliği var. Yaklaşık olarak 9200 lira benim maliyetim oldu. Yani 2+1 110 metrekarelik bir evi boyatmanın maliyeti 9200 lira oldu. Yalnız şöyle de bir şey var, işin kötüsü yani. Ben bu malzemeleri satın aldım vesaire. Sonra konusu geçti. Hepsi Burada'dan bakmak istedim ve Hepsi Burada'da gerçekten benim 1575 liraya aldığım ürün 1400 liraydı. Siz bu videoyu ileriki bir tarihte izliyor olabilirsiniz. Dolayısıyla çok farklı bir rakamla da karşılaşabilirsiniz. Ama yine de bir kontrol etmenize fayda var. Aşağıya açıklama bölümüne bir link koyuyorum. Oradan da bu ürünü satın alabilirsiniz. Bir sonraki videomda mutfak dolaplarını beyazlatmamızla ilgili süreci sizlere izah edeceğim ve tabii ki diğer mobilya aksamlarını da yine o videoya sıkıştıracağım. Maliyetlerimizden özellikle bahsetmek istiyorum o videoda. Ve o videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.